Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı yapraklar modelinin yapılışını anlatacağım. Model oldukça kolay örülen bir model. Modeli istediğiniz örgü çeşitlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda, berelerde, büyükler için olan örgülerde kullanabileceğiniz güzel bir model çeşidi. Model 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 1 ilmek ekliyoruz. Şöyle modelimizin ön yüzde görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Modeli ben 250 metre uzunluğunda ip ile ördüm. 3,5 milim şiş kullandım. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şöyle pembe renkle beraber de modeli ördüm. Pembe renkte görünümü de bu şekilde. İstediğiniz renkle beraber modeli örebilirsiniz. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Ben yine modeli sizlere pembe ile beraber anlatacağım. Şöyle pembe ipimi aldım. Şöyle 3,5 milim şişimi de aldım. Şişimin üzerine 17 adet ilmek atacağım. 16 ilmek modelim için 1 ilmek de ilave ediyorum. 16 ilmek, yani 4 ilmeğin katları olarak ilmeklerinizi artabilirsiniz. Artı 1 ilmek eklemeniz gerekiyor. 17 ilmeği şişimin üzerine attım. Şimdi biraz lastik örgü örüp modeli sizlere göstereceğim. Şöyle bir ters bir düz olarak ilmeklerimi öreceğim. Yine arka yüzde düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örerek biraz lastik örgü öreceğim. Biraz lastik örgümü ördüm. Örneğimin ön yüzünü tamamladım. Şöyle örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde model kurulumuna başlayacağız. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön yüze aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 4 ilmeğim sağ şişimin üzerinde oldu. İpimi arka yüze alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz örer gibi yapıyorum. Sol şişimden ilmeği çıkartmıyorum. Örer gibi yapıp sağ şişime ilmeği alıyorum. İpimi bir doladım. Tekrardan aynı ilmeği örüyorum. Bu sefer ilmeği sol şişimden çıkartıyorum. Yani burada 3 tane ilmeğim olmuş oldu. İpimi ön yüze alıyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. İlmeğimi düz örer gibi yapıyorum. İlmeğimi sol şişimden çıkartmıyorum. İpimi bir doladım. Tekrardan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sol şişimden ilmeğimi çıkartıyorum. 3 ilmeğim olmuş oldu. İpimi ön yüze alıyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. İlmeğimi düz örer gibi yapıyorum. İlmeğimi sol şişimden çıkartmıyorum. İpimi bir sağ şişime bir kere doladım. Tekrardan örer gibi yapıyorum. İlmeğimi şişten çıkartıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Örneğimizin ön yüzündeki sıramızı tamamlamış olduk. Bu bizim birinci sıramız. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Burası ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada düz gördüğümüz ilmekleri düz, ters gördüğümüz ilmekleri ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki ilmeğimin yönü ters. İlmeğimi ters örüyorum. Arttırmış olduğumuz ilmeğimiz var. Şişimize dolamış olduğumuz ilmeğimiz ters olarak ördüm. Sonraki ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. İpime ön yüze aldım. 3 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arttırmış olduğum ilmeği de yine ters olarak ördüm. İpimi ön yüze aldım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum.
3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arka yüzdeki ikinci sıramızda tamamlamış olduk. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Üçüncü sıramızdayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön yüze alıyorum. 3 tane ters ilmeğim var. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. 3 tane düz ilmeğim var. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 3 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ters, 3 düz olarak sıramı örüyorum. Ön yüzdeki sıramı tamamlamış oluyorum. Yani 3. sıramızda tamamlamış oluyoruz. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine düz gördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Ters gördüğüm ilmekleri ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 4 ilmeğim. İpimi arka yüze aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzdeki sıramızı tamamlamış olduk. Yani 4. sıramızda tamamlamış olduk. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. 5. sıradayız. Burada arttırmış olduğumuz ilmekleri eksilteceğiz. Yani ilk başlamış olduğumuz ilmek sayısına indireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimle beraber sağ şimdi 4 ilmeğim var. Sonrasında 3 tane düz ilmeğim var. Bu 3 tane düz ilmeğimin 2 tanesinin yönlerini değiştireceğim. Yani ikinci ile birincinin yerini değiştirmiş olacağım. Şu şekilde 2 ilmeğe şişimi takıyorum. Çeviriyorum. İlk ilmeği sol şişime alıyorum. İkinci ilmeği de yine sol şişime alıyorum. Bu şekilde yerlerini değiştirmiş oldum. Şöyle iç kısımdan üçüne giriyorum. Üçünü birlikte tek seferde örüyorum. Burada arttırmış olduğumuz ilmeği eksiltmiş olduk. Arada 3 ilmeğim, ters ilmeğim, 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. Yine birinci ile ikinci ilmeğin yerini değiştireceğim. Şu şekilde 2 ilmeği sağ şişimin üzerine alıyorum. Çeviriyorum. 2 ilmeği de sol şişime takıyorum. 3 ilmeğimi birlikte tek seferde örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane düz ilmeğim var. İkisini sağ şişime alıyorum. Yerlerini böyle değiştirip sol şişime takıyorum. Üçünü birlikte tek seferde örüyorum. Kenardaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Birinci model sıramız bu şekilde oluşmuş oldu. Arka yüzde 6. sıramız ve son sıramızı öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ilmeğim ters, 1 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Bir modelimiz şöyle 6 sıradan oluşuyor. Şimdi modelimizi kaydırarak öreceğiz. Yani ara kısımlara modelimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. Şu sonraki ilmeğime modeli kuracağım. Yani ortadaki ilmeğime modelimi yapacağım. İlmeğime sağ şişimi geçirdim. Bir tane örüyorum. Ama ilmeğimi sol şişimden çıkartmıyorum. Bir tane ipimi doladım. Tekrardan örüyorum ve bu sefer sol şişimden ilmeği çıkartmış oldum. Yani burada arttırmış olduk.
3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze aldım. Ara kısımdaki ilmeğime modelimi kuruyorum. Bir örüyormuş gibi ilmek çıkarttım. Bir doladım. Tekrardan bir örerek ilmeğimi bıraktım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki ilmeğime modelimi uyguluyorum. Bir ilmek örerek çıkarttım. Bir ilmek doladım. Tekrardan ilmeği örerek ilmek çıkartmış oldum. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradaki ilmeğimi modelimi uyguluyorum. Kenardaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Bu şekilde modelimizi kaydırmış olduk. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka sırasındayım. İkinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada düz gördüğümüz ilmekleri düz, ters gördüğümüz ilmekleri ters olarak öreceğiz. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında artış yapmış olduğumuz ilmeklerimiz var. Model ilmeklerimiz. Bunları ters olarak örüyorum. Sonrasında 3 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üç ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenardaki bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimizin ikinci sırasını tamamlamış olduk. Ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Ön yüzde düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Modelimin ön yüzdeki sırasını tamamlamış oldum. Yani 3. sıramızda tamamlamış olduk. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzünde 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters, 3 ilmeğimi düz, 3 ilmeğimi ters, 3 ilmeğimi düz örerek arka yüzdeki sıramı da tamamlıyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. 5. model sıramızdayız. Burada arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi eksilteceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında 3 tane düz ilmeğim var modelim için. 2 tanesini sağ şişime alıyorum. Yerlerini değiştirerek sol şişime takıyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Arada 3 ilmeğimi ters örüyorum. Modelimdeki 2 ilmeği sağ şişime alıyorum. Yerlerini değiştirerek sol şişime takıyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Modelimdeki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Sol şişime takıyorum. Üçünü birlikte düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimdeki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Sol şişime takıyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Ön yüzdeki 5. sıramızda tamamlamış olduk. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 6. sıramız ve modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz, bir ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Şöyle ön yüze geldik. Burada tekrar model kurulumu yapacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alacağız. 3 ilmeğimizi ters öreceğiz. Bir ilmeğimizi modelimizi uygulayacağız. Arada 3 ilmeğimizi ters öreceğiz. Bu şekilde ilk sırada nasıl kurulum yaptıysak bu sırada da yine aynı şekilde kurulum yapacağız. Bu şekilde yukarıya doğru modeli ilerleteceğiz. Şöyle daha geniş örülmüş hali bu şekilde. Şöyle pembede duruşu bu şekilde. Şöyle yeşille beraber de örmüştüm. Yeşilli duruşu da bu şekilde. Güzel bir model çalışması. Umarım sizler de beğenerek örgülerinizde
kullanırsınız. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.